Kilo vermek için gerçekten daha az yemek mi gerekir yoksa doğru beslenmek mi? Özellikle şunu vurgulamak isterim. Bir besin antioksidan kapasitesi ne kadar çok iyiyse bu bakışla hazırlanmış bir sofraya hepinizi davet ediyorum. Siz böyle bir bakışla beslendiğiniz zaman bu sorunun cevabı biraz daha netlik kazanmaya başlayacak. Diyet yaparken en büyük hata sizce hangisi? Aç kalmak mı, yanlış besin seçimi mi? Şimdi aç kalmak mı? Bir hata değildir. Benim yapmam gereken şey yanlış beslenmek mi yoksa açlığı yanlış uygulamak mı konusu. Evde yapılan sağlıklı tarifler gerçekten masum mu yoksa gizli kalori tuzağı mı? Hayır, ben de sana güzel ve sağlıklı bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Madem bu soruyu sordun, tatlının tarifi de gelmeli bu sorunun içinde. Hocam merhabalar. Merhabalar Esra. Bugün size bazı sorularla geldim. Hazırsanız başlıyorum. Kilo vermek için gerçekten daha az yemek mi gerekir yoksa doğru beslenmek mi? Aslında konu az yemek her zaman için iyi bir seçenek. Her zaman için doğru bir. Çünkü yanlış bir şey yediğinde bile az yemek, azın vücutta bir tatbikat gibi vücudu alıştırma, sıkma ve rahatsız ederek onu aslında zinde tutma gibi bir özelliği var. Ancak sürdürülebilirlik açısından baktığımız zaman aranan senin sorunun cevabı az yemek kadar çok önemli bir şey ne yediğin. Vücudu onaran, vücuda kolay enerjiye dönüşen gıda grupları. Onaran deyince antioksidan kapasitesi yüksek, ORP değerleri korunabilmiş. Ne demek istiyorum? Örneğin siz bir soğanı karamelize etmişseniz artık onun antioksidan kapasitesinden bahsedemezsiniz. Siz eğer bir ıspanağı çok kavurmuşsanız artık onun ORP değerinden bahsedemezsiniz. Onu olabildiğince doğru pişirmiş olmak. Sonra gıdanın mesela kavrulmuş olan bir bademin, bir fındığın, bir fıstığın besin değeriyle asla kavrulmamışın ki bir olamaz, kıyaslanamaz. Birisi hücresel anlamda hasar verici bir rolü oynar, öbürü onarıcı rolü oynar. Bunun besinsel karşılaştırması yapılabilir mi? Yapılamaz. Dolayısıyla buradaki sorunun cevabı doğru besinle ilişkili. Problemimiz hücrenin ihtiyacını gideren bir besin az miktarda da olsa hücre onunla hayatını idame eder. Ama siz yüksek kalorili lifsiz ekmekler, GDO'lu buğday ürünleri, GDO'lu mısır ürünlerini ve GDO'lu pirinç ürünlerini ya da radyasyon görmüş cevizi, fındığı veyahut da bademi yani yurt dışında uzak aşırı deniz aşırı ülkelerden ithal edilmiş ürünleri yiyorsanız sizin yediğiniz bu ürünle hücrenin besinsel ihtiyacını karşılayamazsınız. Ama kalori yükünü alır yıllarca taşırsınız. Dolayısıyla sorunun cevabı sence tatmin edici oldu mu? Evet. Bizim ihtiyacımız olan neymiş? Az yemek evet doğru ancak fonksiyonel yapısını korunmuş bir şekilde pişirmek, doğru ürünü satın almış olduğuna emin olmak ve aslında yapısı bozulmuş GDO'lu yapılarıyla sorun yaşayan gıda gruplarından uzaklaşmak. Eğer bu minvalde bir de antioksidan kapasitesi yüksek. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Bir besin antioksidan kapasitesi ne kadar çok iyiyse temizleyici gücünden faydalanıyorsunuz. Bir besin ne kadar kaliteli bir protein içeriyorsa onarıcı gücünden faydalanıyorsunuz. Bir besin ne kadar kısa zincirli yağ asitten oluşuyorsa onun termojenik etkisinden faydalanıyorsunuz. Bir besin ne kadar çok mikronize ise onun hücreye ulaşılabilir halinden istifade ediyorsunuz. Bir besin ne kadar çok lif içeriyorsa onun probiyotiklere olan katkısından istifade ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bakışla hazırlanmış bir sofraya hepinizi davet ediyorum. Siz böyle bir bakışla beslendiğiniz zaman bu sorunun cevabı biraz daha netlik kazanmaya başlayacak. Yani bu söylediklerimin ışığında ne demek istedim? Lif istiyorsanız sebzeleri ve salataları iyi çiğnemek, özellikle kuru baklagilleri hayatınıza arttırmak. Ama bunu çok yemek, az yemek kısmından söylediğiniz zaman
Her zaman için daha azı size daha doğru. İnsanların sağlıkları açısından yaşadığı en büyük problem aslında atık yüküdür. Ne kadar çok yemek yersen atığın yükü artar. Ben temizlerim diyorsan lüks yaşıyorum demek istiyorsun. Ben onu temizleyebilirim. Evet, temizleyebilirsin ama bu yükü taşımanın bir yaşlanma ile ilgili süreçlerini yönetmekle ilgili başka sorunlar yaşıyorsun. Bir diğeri, eğer sen gerçekten güçlü içecekler arıyorsan, oradaki suyun gücünü artırıyorsan temizleyici gücünden istifade ediyorsun. Dolayısıyla o temizleyici gücü artırmanın yolu, ona bir çıra mı koyarsın, karbonat mı koyarsın, limon mu sıkarsın, sirke mi eklersin ya da çalkalar mısın, testiye mi koyarsın veyahut da sole tuzu hazırlar onunla mı güçlendirirsin? Tüm bu yaptıkların da senin suyun çözücü gücüne katkı olur. O zaman da yediklerinin atıklarını daha güçlü bir şekilde temizler, hücreye suyu daha kolay ulaştırır. Burada senin sorunun cevabı bizim daha çok su mu içmeliyiz yoksa daha güçlü su mu içmeliyiz? Cevabını bulursun. Nitekim sadece bir bardak yüksek alkali iyonize suyun çözücü gücü normal bir pH'i 7 olan bir suyun gücüyle 500 kat gücünden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok su içmek değil, güçlü su içmekten bahsetmiş oluyoruz. Öbür taraftan da baklagillerin yine dediğim gibi lifleri ve protein kalitelerini hiç küçümsememek lazım. Ben dana etini yiyen birinin ve inek sütlerini içen birinin alerjik problemleri yaşıyor olduğunu bilince sana az yediğinde daha az sorun yaşayacağını söylemekte gayet haklıyım. Ama kuzu eti gibi daha termojenik, daha gerçekçi bir proteine ulaşmak ama bunu da çok yaptığın zaman atık yükü olan üreden, ürik asitten veyahut da diğer aterosklerotik yan etkili olan yağların oluşturacağı oksidasyona karşı ne yapmalısın? Antioksidanla bunu mutlaka karşılaştırmış olmalısın. Yani antioksidan kapasitesi yüksek bir şeyler o günlerde yiyor olmalısın. Evet, sorunun cevabı zannedersem keşke bu soruyu sormayaydım der gibi bakıyorsun bana. Evet, ben anlıyorum ki konular hakikaten anlaşılabilsin diye açmak gerekiyordu. Bu yüzden inşallah anlaşılmıştır. Diyet yaparken en büyük hata sizce hangisi? Aç kalmak mı, yanlış besin seçimi mi? Şimdi aç kalmak mı? Bir hata değildir. Bu biyolojinin muhtaç olduğu en güçlü temizleyici uyarı açlıktır. İnsan bedeninin en güçlü temizleyici uyarısı açlıktan gelir. Dolayısıyla aç olduğumu hissettiğimde o açlığın temizleyici etkisini bedenime en derinlemesine yaşatmayı tercih ederim. Neyin uğruna? Yani o açlığımı asla kalkıp da başka bir vücudu yüklenecek, vücuda atık oluşturacak ve aslında temizleyici güce hiçbir katkısı olmayacak bir şeyle yapmam. Mesela ne demek istiyorum? Açlığımı yaşıyorum. Vakit gelmiş ikindiye doğru ve ben acım. Böyle bir zamanda vücut ne haldedir bilir misin Esra? Vücut içindeki atıkları hızlıca temizleme hamlesini yapıyor. Vücuda otofajik dediğimiz süreç başlamış. Artık yağlara ulaşılabilirliği sağlamış. Bunu desteklemek için daha fazla oksijen alırım, daha güçlü sular içerim. Mesela bir çay içerim, yeşil çay içerim, papatya çay içerim, tarçın çay içerim. Tüm bunlar benim açlığımın yağlar ile gerçekleşmesini sağlar. Yani açlık yağlardan enerji temin etmeye başlar. İşte benim yapmam gereken şey yanlış beslenmek mi yoksa açlığı yanlış uygulamak mı konusu. Ben o açlık anında açlığımı gidermek için bir bisküvi yemek veyahut da bir tatlı yemek, bir süt tatlısı yemek, bunlar yaşamsal keyiflerdir. Hiçbir zaman karşı değilim ancak ne yaptığını da bilmekteyim. Diyorum ki bu şu anda benim temizlenme hakkımı elimden aldı. Madem ki o hakkımı elimden alıyorsa ben temizleyici bir tatlı tercih etmeliyim. O zaman o temizleyici tatlı nedir? Bir incirdir, bir hurmadır, bir kayısıdır, bir üzümdür. Neden? Çünkü bunları kullandığımda benim detoks sistemim bunların antioksidanlarıyla yağları parçalamaya doğru gider. Nereye kadar? Yarım avuç kadar yemişsen. Yani 3 incir yemişsen bu olmaz. 1 incir yemiş olmalısın. Bir kayısı yemiş olmalısın. 5-10 tane üzüm yemiş olmalısın. Ama sen bir tabak dolusu üzüm yediysen artık o bir öğün olur, yük olur ve vücut artık onu da nereye depolayacağının telaşına düşer.
Hazır siz sağlıklı tariflerden bahsetmişken, evde yapılan sağlıklı tarifler gerçekten masum mu yoksa gizli kalori tuzağı mıdır? Hayır. İnsanların sağlıklı olabilme çabalarını alkışlıyorum. Velev ki kalorisi yüksek bile olsa sonuç itibariyle daha iyisini arayışındadır. Tembellik yapmamış. Gidip bir yemek siparişi geçmemiş ve dışarıdan bir tatlı almayı tercih etmemiş. En güvendiğiniz tatlıyı bile dışarıdan aldığınız zaman inanın mutlaka süreçlerin birinde gol yemiş olabilir. Ya ham maddesinde bir sorun vardır, ya pişirme tekniğinde bir sorun vardır, ya saklama koşullarında bir sorun vardır, ya onun kıvamında, koruyucusunda bir sorun vardır. İlla bir risk var orada. Evinde sağlıklı bir tatlı. Ben de sana güzel ve sağlıklı bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Madem bu soruyu sordun, tatlının tarifi de gelmeli bu sorunun içinde. Cevap şöyle. Bir hurmayı düşün, bir inciri düşün, bir kayısıyı düşün. Bunlardan birinden bahsediyorum. Ya da en fazla ikisini kombine et. Sonra fıstığı, bademi düşün. Bunlardan birini, ikisini düşün. Ve tahin. Bununla çiğ tahinle ekle. Ve bunu robottan geçir. Bu robottan geçtikten sonra bunları al böyle güzelce bir rulo yap. Bitter çikolatanı erit. Ve o misket halindeki rulolarını o erimiş çikolatanın içine koy. Sonra bunu dolaba koy. Buyurun çocuğuna istediğin zaman ikram et. Minik minik toplar yap bunları. Afiyet olsun. Buradaki gördüğün o kalori, evet gördüğün gibi çok yüksek. Ancak bu kalori antioksidan zengini ve içeriğindeki yağlı tohumlarla da dengelenmiş bir glisemik indeks görüyorsun. Bence bu tatlının yüksek kalorisi hiç tartışılmaz. Sadece miktarı az yenirse denge bulunur.